İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bugünkü dersimizde Blender'da 3D kursör üzerinde yeni bir sürüm, şu anda 4.4.3 sürümü. Onda bazı ufak tefek değişiklikler var. Onları inceleyeceğiz. Öncelikle sol üst köşedeki şu dikey butonlarda normalde en üstteki seçilidir ve bunun ismi Select Box olarak belirlenmiştir. Burada seçim yapmak için kullanırsınız. Eğer mouse'un sol butonuna tıklarsanız objelerden bir tanesini seçersiniz. Bu biraz şeye benziyor. Photoshop veya GIMP gibi programlardaki seçim kısmındayız. Onun hemen altında bugünkü dersimizin konusu olan 3D kursör var. 3D kursör şu ekranda tam ortada gördüğümüz beyaz kırmızı şeklindeki çember ve eksen sistemini gösteren siyah çizgilerle oluşturulmuş, ikonu ile temsil edilen ve çok yardımcı olan Blender'da tasarım yaparken bir özellik. Biz şu anda ne yaparsak yapalım sanki o 3D kursörün yeri değişmiyor gibi. Şu anda objeleri kenarlara aldım. 3D kursör ortada kaldı. Ben Shift A'ya basıp yeni bir eğer obje isteyecek olursam obje her zaman için bizim 3D kursörün olduğu yere konuşlandırılıyor. Eğer ben bu 3D kursörün yerini değiştirmeyi başarırsam o zaman yeni eklediğim objeler de oraya eklenecek. Bu Select modundayken, yani Select Box modundayken, eğer Shift tuşuna basılıyken mouse'un sağ butonunu kullanırsanız o zaman kursörü bu baktığımız açıdan, tabii ki başka bir açıya geçerseniz başka bir açıdan yerini değiştirebilirsiniz. Bir düzlem üzerinde yerini değiştirebilirsiniz. Eğer tekrar merkeze almak isterseniz o zaman Shift S tuşuna bastığınızda çıkan bu menüde Cursor to World Origin, yani kursörü tekrar eksen sisteminin 0,0,0 yani merkez noktasına al diyebilirsiniz. Bu bazen lazım oluyor ama başka seçenekler de var. Kursörle ilgili olanlar Cursor to Grid, yani şu beyaz grid çizgilerinin tam olduğu yere alabilirsiniz. Cursor to World Origin'i söyledim. Cursor to Selected, bir demin gösterdiğim seçebiliyorduk objeleri. Bir objeyi seçersiniz. Cursor to Selected derseniz bu kursör seçtiğiniz objeye gider. Birden fazla seçili obje olabilir ama bunlardan sadece bir tanesi aktiftir. Yani son seçilendir. Ona gönderebilirsiniz. Bunlara bakalım şimdi. Önce şu en basiti, burada şunu inceledik. Cursor to World Origin 0,0,0 noktasına. Cursor to Grid diyecek olursak ne yapıyor bir ona bakalım. Yerini biraz değiştirelim. Mesela şöyle bir yere getirdim ama bu açıdan bakarken sizi aldatmasın. Farklı açılardan bakarken şuraya bir yere yaklaştırmaya çalışıyorum. Şu grid noktasına yaklaştırmaya çalışıyorum ki o birazdan komutu verdiğinde şu gri çizgilerin tam kesişim noktasına geldiğini size gösterebileyim diye. Shift S dedikten sonra Cursor to Grid dediğim zaman şöyle bir noktaya geldi. Bakalım nereye gelmiş. Biraz aşağıya gitti. Çünkü biraz aşağıdaydı. Bu grid sistemi bize sadece şu X ve Y'nin 0 olduğu düzlemde gri çizgileri gösterse de bunu bir ızgara, 3 boyutlu ızgara gibi düşünürseniz bu gri çizgiler aslında aşağı doğru da devam ediyor. Dolayısıyla aşağıdaki bir grid çizgisine doğru getirdi. Ben biraz yukarıya alayım ki istediğim şekilde şu grid'e getirmeyi size gösterebileyim. Komutu tekrar ediyorum. Demin aşağıdaki grid'e daha yakın olduğu için oraya snap işlemi gerçekleşti. Tekrar Cursor to Grid dedim. Bakın bu sefer buraya geldi. Çünkü bu sefer şu grid kesişim noktasına daha yakındı. Biraz önce göz aldanması yüzünden bana yakın gibi gözükse de aslında şuradan bir birim düşeyde aşağıya giderseniz şurada da bir grid kesişim noktası var. Oraya yanaştı. Ben onu tekrar yapacağım şimdi. Şöyle bir yere kendim Shift ve mouse'un sağ butonuyla aldım. Shift S, Cursor to Grid dediğim zaman yine de yeteri kadar uzaklaşamamışım. Biraz daha aşağıya aldım. Tekrar veriyorum. Shift S, Cursor to Grid. Hep oraya gidiyor. Demek ki biraz daha uzaktan bakarak yapmam lazım. Şöyle bir daha deniyorum. Shift S, Cursor to Grid. Bakın bu sefer
tam olarak şu kesişim noktasının altıdır o. Eğer Numeric Keypad'den şeyden çıkarsanız, perspektif görüntüden, şu gridin altındaki kesişim noktasıdır. Sonuç itibariyle Shift S'teki Cursor to Grid çok lazım olmasa da ne olduğunu yine de göstermek istedim size. Daha çok kullandığımız şu Cursor to World Origin, Cursor to Selected. Şu ikisi 1 ile 2 çok kullanılıyor. Bazen 3'ü kullanıyoruz. 4'ü ben hemen hemen hiç kullanmadım şimdiye kadar ama lazım olursa kullanırsınız. Şimdi Cursor to Selected'ı deneyelim. Öncelikle Shift S, Cursor to World Origin diyerek kursörü tam merkeze aldım. Sonra bir küp objesi ekledim ve onu şöyle sağ tarafta bir yere rastgele taşıdım. Shift A, Mesh, bir tane de Sphere objesi. O da şöyle bir yerde dursun. Şimdi bu iki objeden bir tanesini veya öbürünü seçebilirsiniz. Veya her ikisini birden seçebilirsiniz. Şu anda her ikisi birden seçili. Fakat son seçili olan hangisi? Tekrar yapalım. Şimdi sağdaki turuncu, soldaki sarı çizgilerle çevrilmiş. Soldaki sarı, sağdaki turuncu. Ters yapmaya çalışıyorum şimdi. Evet, şimdi soldaki turuncu, sağdaki sarı. Burada sarı çizgiyle çevrilmiş olan aktif seçili olandır. Şu sol üst köşede küp yazısını görüyorsunuz ya, işte o son seçilen hangisi ise onun ismini verir bize. Yani aktif seçili olandır. Buradaki anlam şu, 2 veya daha fazla sayıda obje seçili ama aktif olarak seçili olan, son seçili olan her zaman doğru değil. Aktif seçili olan şu daha sarı gibi olan, koyu turuncu gibi olan, aktif olan değil. Bir tane daha bir obje ekleyelim. Shift A, Mesh, bir tane de bir konik bir obje ekleyelim. O da şurada dursun. Şimdi seçmeye başlıyorum. Bunu seçtim. Sphere'ı seçtim. Konik objeyi seçtim ve son olarak da küp objesini seçtim. Dolayısıyla son seçili olan bu. Bu aktif objedir. Eğer siz Shift S kursör to aktif derseniz kursör seçili olanlardan aktif seçili olanın merkezine odaklanır bu şekilde. Ama ben şeyi değiştirebiliyorum. Aktif seçili olanın hangisi olduğunu. Mesela şu konik objesini aktif seçili hale getirebiliyorum. Tek yapmam gereken bir elim Shift tuşuna basılıyken mouse'un sol butonuyla istediğim objenin üzerine tıklamak. Bu durumda hangisine tıklarsanız aktif seçili olan o olur. Diğerleri de seçili ama aktif seçili olan bu. Eğer Shift S Cursor to aktif dersem bakın bu sefer de buraya gitti. Çünkü aktif seçili olan bu. Peki Shift S Cursor to Selected dersem ne olur? O zaman bakın boşlukta bir yere geldi. Bu anlamsız değil. Seçili olan 3 tane objemiz var. Siz Shift S'e basıp Cursor to Selected komutunu verirseniz 3 tane obje seçili olduğuna göre bunların merkez noktasına kursörünüzü taşıyacaktır. Bu da bazen çok gerekli olabilecek bir özellik. Sadece tek bir obje seçili ise Shift S Cursor to Selected doğrudan doğruya o objenin merkezine gidecektir. Ama dediğim gibi şöyle 2 tanesini seçer ve Shift S Cursor to Selected derseniz ortaya gelir. Çünkü 2 tane seçili var. İkisinin ortası burası. Ama şeyi seçerseniz Cursor to Active Selected, bu cümleyi uzatırsanız Cursor to Active Selected derseniz o zaman Active Selected olan sağdakidir ve onun merkezine gidecektir. Shift S'teki kursör komutları bu 4 tanesi. Bunları kullanabilirsiniz. Bir de şu Selection to Cursor var. Bunlar da tam tersine. Bu sefer kursörü hareket ettirmiyorsunuz da seçili bir şeyi, bir objeyi kursörün bulunduğu noktaya, Keep Offset, onu birazdan gösteririm. Selection to Cursor aynı şekilde seçili olan bir şeyi kursörün olduğu noktaya. Şunlar kursörle ilgili değil zaten. Selection to Active ve Selection to Grid. Birisi grid ile ilgili, bir tanesi de seçili olan bir şeyi aktif seçili olan bir şeye taşımakla ilgili. Biz şimdi konuyu çok fazla dağıtmayalım. Kursörü inceliyoruz çünkü. Buradaki objeleri şöyle bir silelim. Sonra ben size başka bir şey göstereyim. Shift S, Cursor to World Origin diyerek şöyle bir merkez noktasını aldım. Şimdi biraz rotation ile ilgili konularını da inceleyelim. Çünkü o da önemli. Onu anlayabilmek için küp veya sphere, yani küre kullanmam uygun olmayacak. Yön
olayını iyi görebilmek için şöyle bir konik obje kullanmam lazım. Şu anda bu yukarıyı doğru gösteriyor. Eğer ben şu son kullandığım komut sahneye bir tane konik obje ekle menüsünü açarsam bu sonradan kaybolur yalnız. Ona dikkatinizi çekeyim. Şöyle mesela bir diyelim başka bir işlem yapayım. Mesela şöyle hareket ettim. Bakın artık buradaki komut menü komutu move haline dönüştü. Çünkü ilk komutum ekrana bir koni objesi eklemekti. Onunla ilgili ayarlar kayboldu çünkü başka bir işlem yaptım. Şimdi Ctrl Z dersem şey geri gelmez. Ctrl Z bir daha dedim. Baştan bir daha göstereceğim. Shift A, Mesh, bir tane konik obje ve bakın burada bir sefere mahsus bize ayar yapmamızı sağlayan bir menü bu. Diğer ayarlar gene konumuz değil ama bizim konumuz şu Align komutu. Burada World diyor. World bütün uzay sisteminin eksen sistemidir. Biz madem 3D kursörü inceliyoruz, buradan 3D kursörü seçelim. Herhangi bir değişiklik olmadı. Neden olmadı? Çünkü zaten bizim 3D kursörümüzde tam olarak yukarıyı gösteriyor, Z ekseni. Dolayısıyla bir değişiklik olmadı ama şu ayar önemli. Yalnız bunu her seferinde buradan yaparsam size bir şey gösteremem ben. Çünkü zaten hali hazırda bir 3D kursör var ekranda. 3D kursörün bir şekilde yönlenmesini, X, Y, Z yönlenmesini değiştirebilirsem size o menüden nasıl müdahale edebildiğimi gösterebilirim. Sırf onu anlamanız için yapıyorum bunu. Sağ taraftaki View menüsünde 3D kursör bölümünde şu Z eksenini oynatırsak burada yaklaşırsam gösterebilirim. Şöyle yapalım. Şimdi şu 3D kursörü görüyorsunuz. Önce Z'yi yapıyordum. Bakın Z ekseni etrafında, Y ekseni etrafında ve X ekseni etrafında döndürebiliyoruz. Yalnız bir tanesini bozduğum için düzgün gösteremeyeceğim. O yüzden tekrar hepsini sıfır yapayım. Sadece Z'den başlayalım. Tekrar yaklaşıyorum. Şöyle siz kursöre de bir yandan bakın. Şöyle sadece Z ekseni etrafında bakın yukarı aşağı yönü gösteren eksen sistemi hiç değişmiyor. Çünkü ben onun etrafında döndürüyorum zaten 3D kursörü. Y etrafında döndürürsem bakın Y ekseni istikametindeki ekseni hiç değişmiyor. 3D kursörün diğerleri değişiyor. Aynı şey X için de geçerli. İşte ben burada mesela şöyle bize doğru döndürüyorum biraz ekseni, Z eksenini. X ekseni etrafında döndürerek ve bu pozisyondayken bir küp koni objesi ekleyecek olursam artık bunu aynı yöne çevirebilecek şekilde bir ayarlama yaptım. Bir eksiğimiz kaldı. Şuradaki Align seçeneğini demin göstermiştim. 3D kursör yapmak. Onu 3D kursör yaptığınız anda World'de biliyorsunuz tam yukarıdır ama bizim kursörümüzü biz biraz döndürmüştük X ekseni etrafında. Bakın şöyle döndürmüştük. Koni ile göstereyim. Ben koniyi X ekseni etrafında döndürsem demin ben kursörü de şöyle döndürdüm bakın. Şöyle döndürdüm demin 3D kursörü. 3D kursörü ben öyle döndürdüğüme göre siz bu koninin yönlenmesini yani align işlemini 3D kursörle aynı yap dediğiniz anda madem ben 3D kursörü biraz döndürdüm o zaman koni de ona uymak zorunda kalıyor. Şimdi bundan sonraki göstereceğim örnekleri yaparken her seferinde şuraya gelip Align'ı 3D kursör yapmak yerine çünkü size hızlı bir şekilde örnekler göstereceğim. Edit'te Preferences'te şu Editing kısmında aynı ayar vardır bakın. Yalnız bu kalıcı bir ayar haline gelir. Aynı ayarı buradan yaparsınız. Yani Align işlemini her zaman 3D kursöre göre yap olayını Preferences'ten yaparsanız o zaman her seferinde buraya gelip bunu değiştirmenize gerek kalmaz. Yapalım. Bir tane Shift A, Mesh, bir tane konik ekledim. Bakın şuraya gelip 3D kursör dememe gerek kalmadan yönünü bu şekilde yaptı. Şimdi bu bizim ne işimize yarayacak? Birazdan daha iyi anlayacaksınız. Yalnız bir de şu koni eklemeyi de bir kısa yola bağlamak istiyorum. Mesh kısmından şu kon üzerine gelir sağ butona tıklar Assign Shortcut dedikten sonra mesela Shift Q'yu kullanırsanız artık ben her seferinde sağ butona tıklayıp Shift A'ya basıp Mesh menüsünden şu kon işlemini yapmak yerine çok hızlı bir şekilde Shift Q'ya bastığım anda kursörün bulunduğu noktaya bir tane koni objesini yerleştirecek. Mesela kursörü taşıdım Shift Q
Kursörü taşıdım, Shift Q. Kursörü taşıdım, Shift Q. Dikkat ettiyseniz yönü sürekli değişiyor. Yani kursörün yönü her seferinde değişiyor. Bunun sebebini ben size şimdi açıklayacağım. Çünkü o aşamaya geldik. Bunun için şöyle bir örnek yapacağız. Kursörü merkeze alıyorum. Buraya bir tane sphere objesi ekleyelim. Bir seferlik olduğu için buradan ekliyorum. Bunu 5 kat büyütelim ve shade smooth yapalım. Bu şekilde. Hatta yukarıdan bunun rengini random yapalım. Bu şekilde ve eklediğimiz konik objeleri de size şimdi göstereceğim. Evet. Esasında dersin gerçek anlamı burada başlıyor. Sol tarafta kursör kısmına geçelim. Kursör kısmına geçtiğiniz zaman artık temel işlemleriniz kursörle ilgili olduğu için mouse'un sol butonu, yani biz buna esas buton olarak isim verelim. Mouse'un esas butonu olan sol buton doğrudan doğruya 3D kursör için kullanılacaktır. Şimdi ben artık 3D kursörü istediğim yere taşıyabiliyorum. Bakın nereye tıklarsam mouse'un sol butonuyla kursör oraya geliyor. Aslında daha sık kullandığımız default seçenek olan Select Box'a geri dönersek, ben dersin bu anına kadar hep oradaydım ve kursörü de taşıyabiliyordum. Orada Shift'e basıyorsunuz ve mouse'un sağ butonunu kullanıyorsunuz. Biraz dolambaçlı bir yol. Çünkü kursörün yerini her zaman değiştirmiyoruz. Daha nadiren yaptığımız bir işlem. O yüzden şu Select Box modundaysanız yine de kolay sayılabilecek Shift ve mouse'un sağ butonuyla kursörü istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Ama yoğun 3D kursör işlemleri yapacaksanız şuradan kursör kısmına gelirsiniz. O zaman artık Shift ve mouse'un sağ butonuyla değil, doğrudan doğruya mouse'un sol butonuyla işleminizi yaparsınız. Şimdi artık size hızlı bir şekilde örnekler gösterebilecek hale getirdiğime göre o hızlı gösterme işlemini yapayım. Kursörü şuraya taşıdım. Kursör modundayım. Sol tarafta üstten ikinci mod, kursör modun. Buna mod diyorum ben. Herhangi bir isim verilmemiş, sadece kursör diyor. Kursör modunda herhangi bir yere tıklayabiliyorum ve Shift Q'ya bastığımda da bir konik objesi ekleyebiliyorum. Biliyorsunuz konik objesinin orijin noktası orta kısmında olduğu için yarısı şeyin içine gömülüyor. Sphere objesinin içine gömülüyor. Yarısı dışarıda kalıyor. Benim için önemli olan yön gösterecek olan uç kısmı olduğu için şeyi önemsemiyorum. İçeri gömülen kısmına. Biraz başka bir açıdan bakarken bakın şeyi çevirmiyorum. Dikkat edin. Sphere objesini şöyle yapalım. Sphere objesini şöyle döndürmüyorum. Bakış açımı değiştiriyorum. Mouse'un orta butonuna basarak ve mouse'u hareket ettirerek bakış açımı değiştiriyorum. Yani view. Yukarıdaki şu orientation kısmına bakarsanız şurada oryantasyonumu değiştiriyorum. Bunun ne olduğunu söyleyeceğim şimdi size. View'un ne olduğunu. Biraz şöyle tekrar yaklaşalım ve size göstereyim. Şimdi şuradan bir yere tıkladım. Shift Q'ya basıyorum. Dikkat ettiyseniz bu durumda hep koni objesinin şu yönünü gösteren, yani pozitif Z yönünü gösteren şu sivri ucu biz hangi açıdan bakıyorsak bize doğru yönleniyor. Şöyle tıklıyorum. Shift Q diyorum. Hep bize doğru yönleniyor. İşte bunun sebebi şu ayar. Orientation View. Yani bizim baktığımız açıya yönleniyor eklediğimiz koni objesi. Aslında yönlenen koni objesi değil, yönlenen bizim tıkladığımızdaki 3D objesinin yönlenmesi. Şu anda şu 3D objesine dikkat ederseniz 3. eksen gözükmüyor. Çünkü 3. eksen tam bize doğru. Tam bize doğru olduğu için siz sadece X ve Y eksenlerini görüyorsunuz. 3D kursörün Z eksenini göremiyorsunuz. Çünkü tam bize doğru. Bu da işte eklediğimiz koninin tam bize doğru olduğunu gösterir. Burada diyeceksiniz ki sivri uç tam şeyde değil. 3D kursörün olduğu yerde değil. Bu perspektif görüntüden kaynaklanan bir şeydir. Aldatmasın sizi. Numerik keypad'den 5 tuşuna basarsanız gerçekten de tam olarak koninin 3D kursörün hizasında hizalandığını göreceksiniz. Peki başka ne seçenekler var? Bir tane de none seçeneği var. Üstelik o birinci seçenek. None seçeneğinin özelliği şu. Öncelikle 3D kursörünüzün belli bir ayarını
yaptığınızı varsayalım. Yani en son eklediğim şu yeşil renkli koniyi eklemeden önce buraya tıkladığıma göre ben 3D kursöre bir yönlenme verdim. Artık o onda var. Ben buradan none seçersem o yönlenme bir daha değişmeyecek. Yani ben şöyle başka bir yer seçip tekrar Shift Q'ya basarsam yönlenme artık değişmeyecek. Çünkü yönlenmeyi 3D kursörün yönlenmesini artık durdurdum. Çünkü none seçeneğini seçtim. Ama none seçeneğini seçmeden hemen önce 3D kursöre siz hangi yönlenmeyi verdiyseniz, yani hangi yöne döndürdüyseniz bir şekilde, yani şuradan bile döndürmüş olabilirsiniz. Şuradaki 3D kursörde bakın burada bir takım açılar var. Ben mesela bunu tekrar şöyle biraz değiştireyim. Buradan da değiştirdim. Fakat none seçeneği olduğum için benim ekrana tıklamam artık şeyi değiştirmeyecek. Yönlenmeyi hiç değiştirmeyecek. Bakın sağ menüden rotation değerlerini değiştirdim. Rastgele böyle bir seçenek oldu. Dolayısıyla şuradan none seçerseniz ekrana tıklayarak artık yön değiştiremezsiniz. Sadece şuradan değiştirebilirsiniz. Şimdi View'u gördük. View'da neydi? Ekrana tıklamakla 3D kursörün yönlenmesini değiştirebiliyorduk. Hangi açıdan bakıyorsak oraya yönleniyordu. Şöyle. Kaldı 2 tane. Transform ve geometri. Önce geometriyi söyleyeyim. Transformu biraz daha ayrıntılı. Geometri de çok basit. Şöyle bir yere tıkladığınız anda zaten dikkat ettiyseniz bakın şu z eksenidir. Renk olarak yapmamışlar. Fazla karışık olmasın diye. Fakat şu siyah gösterdiğim eksen z ekseni 3D kursörün. Bu da tam siz de fark etmişsinizdir. Bu kürenin bu noktasındaki dış yönlenme bu açıdadır. Zaten ben Shift Q'ya bastığım zaman oraya hemen yerleşiyor. Yani geometri demek tıkladığınız noktadaki yüzey normali, tam dışarı doğru olan yüzey normali neresi ise oraya yönlenecek demektir. Geometri çok basit. Geldik transform'a. Transform'da artık ayarları şuradan seçeceksiniz. Çünkü diyorsunuz ki şurada alt ayarlarımı transform Dropbox'ından seç. Şu transform Dropbox'ıdır. Yani transform orientation kutusudur. Buradan global seçiliyken global ne demektir? Şu yeşil, kırmızı şeyi göstermiyor. Yani düşeydeki mavi. O zannedersem ayarlarda olması lazım onun. Global eksen sistemi şu. Global eksen sistemine yönlenecek demektir bizim 3D kursör. Nereye tıklarsanız tıklayın. Şu diğer konikleri bir silelim. Sizin karıştırmasın. Evet, nereye tıklarsanız tıklayın. Bir koni eklediğinizde global eksen sisteminde z nereyi gösteriyorsa oraya yönlenecektir. Şimdi bunları sildik. Gelelim lokale. Lokal biraz değişik. Şöyle. Hiçbir değişiklik yapmazsanız bu sphere objesinde, yani rotation'ı 3D kursör değil de item'e geçelim. Item'de bu kürenin rotation değerleri bakın 0, 0, 0. Dolayısıyla eğer bir objenin rotation değerleri 0, 0, 0 ise, yani herhangi bir açıda herhangi bir eksen etrafında döndürülmediyse şu global ile lokal birbirinin aynısıdır. Ama siz bu tek bir objenin yönünü değiştirirseniz, ben şu anda değiştirdim ama tabii bu küre objesi olduğu için siz herhangi bir şey fark etmemiş olabilirsiniz. Ama rotation değerlerine bakarsanız x ekseni etrafında 104, y ekseni etrafında -52, z ekseni etrafında da tesadüfen -52 derece döndürmüşüm. Dolayısıyla artık ben bu kürenin, hatta onun şeyi vardır, eksen sistemi, bakalım bulabilirsem. Evet, şurada sağ tarafta bu objenin kendi menüsünde Viewport Display bölümünde aksis normalde seçili değildir. Seçerseniz bakın ne kadar döndürdüğüm belli oluyor. Bayağı döndürmüşüm. X ekseni şu kırmızıdır. Bakın şöyle gelmiş. Z ekseni tam yukarı doğrudur. Bayağı, o zaten bakmıştık kaç dereceydi. %104 derece. 90 dereceden bile fazla bakın şöyle aşağı doğru. Neyse, yani artık lokal eksen sistemini değiştirdiğim için ve yukarıdan da şuradan lokal seçili olduğu için ben Shift Q'ya bastığımda bana sadece Z ekseni
istikametinde bir takım konik objeleri ekleyecek hale gelir 3D kursör. Yani ben 3D kursör her tıkladığımda zaten bakın yönlenmesi şu z ekseni. Şu gösterdiğim z ekseni. Neden? Çünkü bu sphere'ın lokal z ekseni zaten şöyle gelelim. Onu seçmemiz gerekiyor. Bakın z ekseni zaten bu yönde. Lokal bu demek. Gelelim normale. Şimdi de normali inceleyeceğiz. Şu transform için yalnız. Sol taraftaki orientation'dan transform'u seçtikten sonra şu listeyi inceliyoruz. Global ve lokali inceledik. Şimdi normaldeyiz. Şu konikleri tekrar siliyorum. Ve bakalım normal ne yapacak. Herhangi bir yere tıkladım ve Shift Q'ya bastım. Tam yukarıyı gösterdi. Tam yukarıyı gösterdi. Dolayısıyla daima yukarıyı gösteriyor. Ben halbuki şeyi döndürmüştüm. Sphere objesini. Yalnız biliyorsunuz Blender'da bir objeyi döndürdüğünüz zaman onun dönüş açılarını kalıcı hale getirmek için Ctrl A'ya basıp rotation şöyle yapalım. Şu bakın rotation değerleri şunlar. 104, eksi 52, eksi 52. Eğer ben Ctrl A'ya basar ve rotation değerleri için biraz uzaktan göstereyim. Rotation değerlerini uygula diyecek olursam aynı anda siz rotation değerlerine bakın. Sıfıra döndüğünü göreceksiniz. Bu aslında bizim şeyi değiştirmeyecek. Ben herhangi bir yere tıklayıp Shift Q'ya basarsam gene yukarı doğru olacak. Fakat ben size şimdi şeyi göstereceğim. Bu normal biraz değişik. Çok da kullandığımız bir şey değil. Başka bir objeyle göstereyim. Şimdi şuradan bunları silelim. Shift S Cursor to World Origin diyelim ve Shift A Mesh Cube diyelim. Bu şekilde. Ve bunu şöyle biraz döndürelim. Ve Orientation, Transform ve Normal seçili olsun. Herhangi bir yere tıklayalım. Bakın burada bu sefer kendini gösterdi. Şimdi normal demek aslında edit modda bir yüzeyin, onu göstereyim. Bu konuyu bir silelim. Normal esas bizim bildiğimiz anlamda bir objenin edit modunda bir yüzeyin yüzey normali aklımıza gelir. O da zaten şurada var bakın. Yüzey normali. Şu gördükleriniz bu mavi çizgiler her yüzeyin yüzey normalidir. Yüzey normali demek bir yüzeye tam 90 derece açıyla dik olarak bir yön gösteren, gerçekte var olmayan yani görüntü olarak var olmayan bir matematiksel özelliktir Blender'da. Bir yüzeyin dik açısını gösterir. Şimdi biz bunu biliyoruz daha çok normal olarak. Fakat objenin normali demek, objenin z ekseni demek. O şekilde düşünebilirsiniz. Ben gene deminki gibi şu aksisi açarsam bakın bu artık biraz döndürdüğüm için ben bunu. Döndürürken zaten z ekseni sürekli biraz önce şu üst yüzeydi. Üst yüzeyin dik açısından çıkan global z ekseni bu olduğu için ve ben normalde bulunduğum için ne oldu? Tabii ki şeydeyim. Kursör modunda değilim. Ctrl Z kursör moduna geri dönelim. Şöyle bir yere tıklayalım ve bu durumdayken hep şöyle normal yani objenin normali. Objenin normali olarak düşünün bunu. Obje moddayız çünkü. Bakın şurada obje moddayız. Obje moddayken normal demek objenin z ekseni demektir. Onu o şekilde düşünün. Biraz önce olmadı. Hatırlarsanız ben acaba olmadım diye baktım. Meğersem Select Box modundaymışım. Select Box modunda bir ufak ipucu var. Onu söyleyeyim. Şimdi kursör modunda olaylar çok esnek. Fakat benim çözebildiğim kadarıyla şeyde Select Box modunda ki artık kursör modunda değiliz. Ama sizden şeyi esirgememişler de. Yani kursör modunda yani Select modunda olmanıza rağmen kursörle ilgili işlemleri tamamen iptal etmemişler. Dersin başında söylediğim Shift ve mouse'un sağ butonuyla hala daha kursörün yerini değiştirebiliyorsunuz. Select modunda olmanıza rağmen. Fakat bir kısıtlaması var. Bir tanesi daima Shift ve mouse'un sağ butonuyla tıkladığınızda daima arkada bir obje varsa objenin tam yüzeyine yapışır 3D kursör. Şeyde bunu daha esnek yapmışlar. Kursör modunda
şu Surface Project seçeneği var. Bunu eğer devre dışı bırakırsanız, ki genelde bırakmayız ama sırf göstermek için size, onu devre dışı bırakırsanız o zaman ben şimdi size göstereceğim. Bakın havada kaldı kursör. Ben şöyle bir yere tıklıyorum. Zannediyorsunuz ki bu açıdan bakarken tam objenin üst yüzeyine yapıştı. Snap oldu sanıyorsunuz ama bakıyorsunuz biraz açıkta bakın. Bu işte Surface Project bu demek. Yani Surface Project'i aktif hale getirirseniz o zaman yapışır. Aynı şeydeki gibi. Select modunda Shift ve mouse'un sağ butonuna bastığınızda daima yüzeye yapışır. Orada bir seçenek olayı yok. Orada bir seçim şansınız yok. Ama kursör modunda seçim şansınız var. İsterseniz Surface Project'i kaldırırsınız ve o durumdayken açığa koyabilirsiniz kursörü. Ama Select modunda Shift ve mouse'un sağ butonuyla kursörü taşıdığınızda tabii ki dışarı tıklarsanız dışarı gider ama arkanızda bir obje varsa tıkladığınız noktanın arkasında o zaman tam onun üzerine yapışır. İkinci kısıtlamada bu Select Box'taki kursör işlemleriyle ilgili ikinci kısıtlamada burada bir ayarı olmamasına rağmen şu View seçeneği vardı ya ilk başladığımız Orientation View yani baktığımız açı. Onu tekrar göstereyim. Bakın baktığımız açıya geliyor. Bu arada şu küp objesini biraz büyütelim. Sadece onu. Koniyi silelim. Küpü büyütelim. Çünkü anlamanız daha kolay olacak. Şöyle 5 misli büyütelim. Evet. Şimdi bu küpe bakarken Shift Q'ya basarsanız o zaman koniyi tam yüzeyin üzerine koyacak diyecektim ama ben şu anda kursördeyim. Select Box'a geri dönüyorum. Shift ve mouse'un sağ butonuyla kursörü bir noktaya aldım. Shift Q'ya bastım. Bakın View yani bize bakıyor. Daha yakından göstereyim. Shift mouse'un sağ butonu. Koniye ekledim. Bakın tam bize doğru. Şuraya bir yere koyalım. Shift Q. Bakın tam bize doğru. Eğer perspektiften çıkarsam tam bize doğru olduğunu şöyle rahatlıkla görebilirsiniz. Demin ben şuradaydım. Oradan bakarken ki View'dur o. Shift ve mouse'un sağ butonuyla herhangi bir yere tıkladığım zaman hep bana bakıyor. Bu Select Box'taki kursör için ikinci kısıtlama. Yani hem yüzeyin tam üstüne yapışır. Shift ve mouse'un sağ butonu hem de View seçeneği aktiftir. Dolayısıyla kursör ile ilgili çok hassas bir ayar yapacaksanız o zaman şuradan kursör moduna geçeceksiniz. Surface Project'i açacaksınız tabii ki üzerine yapışması için. Ama şuradan işte geometriyi seçerseniz işte buraya tıkladığınızda bu yönde, buraya tıkladığınızda o yönde, buraya tıkladığınızda da bu yüzey normal yönünde koniler ekleyebiliyorsunuz. Şimdi bir de son olarak şunu söyleyerek kapatayım dersem. Bu kursör yeri belirlemede tek tıklama olayı var. Yani bakın tıklıyorum elimi çekiyorum. Tıklıyorum elimi çekiyorum. Şimdi şuraya tıkladığım zaman yön şöyle. Sol üste doğru. Ben buraya bir yere tıkladıktan sonra elimi çekmez. Kursörün yerini hareket ettirirsem mesela şu yüzeyin üzerine getirirsem ve elimi çekersem artık bu kursör bu kursör daha hala ilk tıkladığım noktanın bulunduğu yüzeyin gösterdiği z ekseni açısında çalışır. Şöyle ispat ederim size bakın. Koniyi aynı şu koni gibi yaptı. Bu koniyi şu koniyle aynı yaptı. Neden? Çünkü ilk tıkladığım yer burası. Buraya tıklayıp buraya gelir. Koni eklersem bununla aynı yöne yönlenir. Ama gelir buraya tıklarsam ilk seferinde o zaman buradaki açı geçerli olur. Evet, kursör konusu böyle. Benim daha önceki eski Blender versiyonlarındaki 3D kursörde biraz daha değişik şekilde anlatmıştım. Azıcık da ondan bahsedeyim. Ama bunun için geçelim. Select Box'a geçelim. Bunları silelim. Orada şöyle şeylerden bahsetmiştim. Shift S, Cursor to World Origin, Shift A, işte Mesh küp diyelim. Edit modda bir tane vertex seçiyorum. Şöyle Shift S, bunları gösterdim dersin başında. Cursor to Selected derseniz kursör tam şu noktaya gelir. Ayrıca bir tane daha küp ekleyelim obje modda. Onu da şöyle bir yere alalım. Şimdi bu objenin başka yolları da var ama bu yollardan bir tanesi. Bu objenin orijin noktasını şu vertex'in bulunduğu yere taşımak için Shift S, Cursor to Selected diyoruz. Obje moda geçiyoruz. Sağ butona tıklıyoruz.
Set origin diyoruz. Origin to 3D kursör diyoruz. Böylelikle şu objenin orijin noktası, yani merkez noktası diyelim. Normalde merkez noktası hacmin tam ortasıdır ama istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Ben orijin noktasını 3D kursör yardımıyla köşeye taşıdım. Şimdi artık şu objeyi istediğim yere alabilirim. Yani 3D kursörü başka bir yere taşır. Bu objeyi alır. Shift S, Selection to Cursor diyecek olursam şu. Bu objeyi tam kursörün olduğu yere taşır ama orijin noktası merkezinde. Dolayısıyla şu iki tane küp objesini tam şu köşe noktalarından uçuca getirmek için önce bunu seçerim. Edit moda geçerim. Shift S, Cursor to Selected derim. Obje moda geçerim. Şu küp objesini seçer. Shift S, Selection to Cursor dersem tam böyle uçuca gelir. Bu tür örnekler vermiştim ama bugünkü derste anlattığım şekilde daha önceden zaten şu kursör modu yoktu. Onu anlatmış oldum. Böylelikle dersimizin de sonuna geldik. Hepinize iyi günler.